Tarih öğretiminin sanki 100 yıldır hiç değişmemiş gibi yapıldığının farkında mısınız? Peki bu proje bu problemin çözümüne nasıl bir katkı yapacak? Öğrenmeyi tek duyudan daha çok duyuya hitap eder hale getireceğiz. İşte şimdi ilk yolculuğumuza çıkıyoruz. Hocam ilk yolculuğumuz nereye? Uygarlığın sıfır noktası. Göbektepe konusunda gizemli bir hava yaratıldı. İşte bu seyahatimizdeki amaçlarımızdan biri de bu gizemi çözmek. Bütün çabamız gerçeğe yaklaşmak içindir. Bu hiçbir zaman bitmeyen bir yolculuktur. Fakir seyyahların yolculuğu. İşte burada insanlık tarihini değiştiren dönüm noktasındayız. Arkadaşlar, insanın bazı temel ihtiyaçları var. Hayatta kalması için öncelikle karnı doyurulması gerekiyor. Güvenlik ihtiyacı da var. Diğer bütün canlılar gibi de neslinde devam ettirmek istiyor. Doğru. Şunu demek istiyorum. İnsanlar bir araya gelerek kendilerini daha güvende hissediyorlar. Ki bugün de böyle. Birlikte avlanarak daha başarılı oluyorlar ve daha iyi besleniyorlar. Büyük topluluklar olarak bir araya gelerek de gen havuzunu genişletiyorlar. Biri lütfen bunu Yasin'e anlatsın. Ayrıca Göbekli Tepe'nin son buzul çağından sonra inşa edildiğini bildiğimize göre bu dönemde dünyada bir nüfus artışı mevcut. Bu da sınırlı besin kaynakları üzerinde muhtemelen bir baskıyı arttırmış olmalı. Çünkü unutmayalım ki besinler avlanan ve toplananlarla sınırlı. Bu durumda potansiyel bir çatışma ortamı var demek. Eğer ortak bir hedefler olursa çatışma olmaz. Aksine beraber çalışırlar. Bravo. Göbekli Tepe'nin inşa edilmesindeki amaçlardan birini, belki de en temel amacı çözdü. Birlikte çalışınca besin kaynakları bollaşıyor mu? Bu nasıl mantık? İşte bu sorunun cevabı bizi tarım devriminin nasıl gerçekleştiğine götürecek. Hocam kızacaksınız ama ben yine bu gene havuzu genişletmek meselesine takıldım. Kısaca söylüyorum. İnsanların bazı temel ihtiyaçları var ve bunu karşılamak için aklını kullanıyor. İyi güzel de hocam, Göbekli Tepe'de yerleşim amacıyla inşa edilmiş herhangi bir yapıya, bulguya rastlanmış mıdır? Önemli olan bu bizim için. Arkeolojik kazılarda yerleşime işaret eden önemli bulgu insan kemikleri. Göbektepe'de uzun süre insan kemiklerine rastlanmadığı için yerleşim olmadığı düşünüldü ama yapılan son kazılarda insan kemikleri bulundu. Bu da Göbektepe hakkında bildiklerimiz tamamen değiştirebilir. Göbekli Tepe'de ayrıca bir depo ya da ambar olduğu düşünülen bir yapı daha ortaya çıkarılmış. Burada gıdanın depolandığını ve dolayısıyla yerleşik hayatın olduğunu gösterebiliyor. Ancak avcı ve toplayıcı gruplar da ihtiyaçlarının fazlasını depolamış olabilir. Çok fazla belirsizlik var. Bilmediğimiz çok şey var da ondan. Çok şey bildiğimizi düşündüğümüz alanlarda bile biraz düşünürseniz çok az şey bildiğimizi görürsünüz. Ama bilim sürekli ilerliyor. Siz söylemiştiniz. Doğru. Bunu kesin bilebiliyoruz diyebiliriz. Dünya, evren ve insan hakkında bir Göbekli Tepelilerin bildiklerini düşün, bir de bizim bildiklerimizi. Peki Göbektepe bir yerleşim yeriyse evleri nerede bunların? Nerede kalıyorlardı? Söylediğim gibi yapılan son kazılarda yerleşim yerleri keşfedilmiş ama bu henüz literatüre yansımadı. Ayrıca 30-150 kilometre arası uzaklıkta başka yerleşim yerleri de var. Biz fakir seyyahlar olarak interdisipliner düşünmeyi ilke edinmiş bir grubuz. Olaya sosyolojik olarak da bakmamız gerekir. Klasik teorilere göre bu gibi yerleri inşa edilebilmesi için öncelikle yerleşik hayata yani tarım yapılmaya başlanması gerekmektedir. Ama burada tam tersi bir durum mevcut. Yabani tahıl haricinde tarım yok. İnsanlar yine de bir araya gelmişler. İnsanları bir araya getiren şey neydi? İşte burada gördüğümüz yapıyı inşa etmek için bir araya gelmiş olabilirler. Bu şekilde bir araya gelen avcı toplayıcı topluluklar tarıma ve dolayısıyla yerleşik hayata geçmişlerdir. Eğer ki biz Göbekli Tepe'nin dini bir yapı olduğu görüşünü kabul edersek bu yapıyı inşa etmedeki temel motivasyonun inanç olduğu aşikardır. Bu da sonuç olarak inancı yerleşik hayata geçmeyi sağlayan unsurlar arasında ilk sıraya yükseltmektedir. Bu da yerleşik hayata geçişle ilgili klasik teoriye aykırıdır. Peki burası dini bir yapı olarak kurulup sonrasında yerleşik hayata geçildi diyelim.
O zaman burada neden hiç mezar bulunmamış? Bu soru tartışmaya oldukça açık. Eski çağ toplumlarında mezar geleneği yoktu. Ölülerini güneşe gömüyorlardı. Açık havada bırakılan cesetler yırtıcı kuşlar tarafından yeniliyordu. Bununla kuşların göğe yükselmesiyle birlikte ölülerin ruhlarının da göğe yükseldiğine inanırlardı. Bugün bazı şamanistik toplumlarda bile bu inanç var. Göbekli Tepelilerde de bu olmuş olabilir. Bu T biçimli taşları 12 bin yıl öncesinin teknolojisiyle nasıl şekillendirdiler ve taşıdılar? Bu taşlar nereden baksanız 10-15 ton. Bugünkü insanı ölçüsü alırsak taşımak için en az 50 kişi gerekiyor. Bu şekillendirme, taşıma ve inşa yapan uzmanlaşmış kişiler olmalı. Bu da aklıma başka bir soru getiriyor. Yani bu insanların lojistik hizmetlerini kim sağlıyordu? Yerleşik hayat olmadan bu nasıl mümkün olabilir ki? İşte Göbekli Tepe'nin gizemi de burada. Herkes bunu anlamaya çalışıyor. Şurası açık ki Göbekli Tepe gibi bir yapı iyi bir toplumsal organizasyon ve iş bölümü olmadan yapılamaz. Bu da bize burada bir toplumsal hiyerarşi ve siyasal liderliğin olduğunu gösteriyor. Buradan da Göbekli Tepe'nin fiziki inşasıyla beraber modern bir toplumsal yapının inşasının da beraber yürüdüğünü gösteriyor. Dikkat ettiniz mi? T biçimli iki büyük taşın yanındaki daha küçük taşlar sanki gömülmüş gibi. Evet doğru, gömülmüş. Böyle bir yapıyı inşa etmek için toplu bir çalışma gerektiği gibi gömmek için de toplu bir halde çalışmış olmalılar. Tamam ama neden üzerini kapatsınlar ki? Son dönem çalışmalarında Lee Clare özellikle belki de kasıtlı bir kapama bu yapıların üzerine toprakla değil, erozyona bağlı olabileceği üzerine bir tartışma da açtı. Öyle görünüyor ki mutlak gerçeği hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz. Bütün çaba gerçeğe yaklaşmak içindir. Böylesine gelişmiş bir mimari yapıyı yapabilmek teknolojik bilgi birikimi de gerektirir ama. Belli ki bir çeşit kaldıraç sistemleri vardı. Olabilir tabii ki. Peki burada çalışan insanlar nerede yaşıyordu? Belki de bir gün gördüğüm şekilde mevsimlik işçi olabilirler. Mevsimlik işçi olabilmeleri için bir ödeme sisteminin olması gerekiyor. O nedenle avcı toplayıcı topluluk olması akla daha yatkın. Bugünkü imece usulüyle de çalışmış olabilirler. Göbekli Tepe bir tek yapı değil, bir kompleks oluşturuyor. Bugün moda olan bir tabirle bir külliye. Doğru ama bugünkü modern külliyelerden çok farklı. Çünkü biliyoruz, daha önce konuşmuştuk. Burada 3 farklı tabakada yapı var. Yani değişik zamanlarda yapılmış. Bir gözlemevi, bir pazar alanı, bir ziyaret alanı, şamanların eğitim gördüğü bir ritüel alanı gibi çok farklı işlevleri olan bir kompleks. Bunlar kesin bilgi mi? Hayır, sadece birer tahmin. Böyle bir yapıyı inşa edebilmek için artık ürün elde edebilecek bir üretim kapasitesi ve organizasyon gerekmez mi? Göbekli Tepe hakkında bilmediğimiz çok şey var ama neredeyse emin olduğumuz bir şey var ki müthiş bir toplumsal işbirliği ve beraber çalışma kabiliyeti. Artık ürün olmadan böylesine bir işbirliği sürdürülemez. Doğru, Göbekli Tepe insanın doğayı kontrol etmeyi öğrendiği yerdir. Bunu da tarımın keşfinden önce başarmaları gerçekten dikkat çekici bir durum. Tarım demişken sizce tarımı yapılan ilk ürün neydi? Hocam darı olabilir mi? Arkadaş darı demişken aklıma geldi. Tarım kelimesi eski Türkçe'de darım kelimesinden türemiştir. Doğru. Başka neyle beslenebilirler? Belki kabuklu yemişler, ceviz gibi. Doğru. Hem besleyici hem yağlı. Bir şekilde et yemeleri de lazım. Evet, bunun için de avcılık yapıyorlardı. Bugün bile yapılmıyor mu? Evet. İnsanlar beslenme amacıyla hayvanları evcilleştiriyorlar. Sizce ilk evcilleştirilen hayvan hangisiydi? Koyun veya sığır olabilir. Sonuçta ikisi de ağır ve uysal. Hocam ilk evcilleştirilen hayvan köpektir. Sizi hayal kırıklığına uğratacağım. Bizim inatçılığıyla tanıdığımız keçi ilk evcilleştirilen hayvan ama beslenme amacıyla. Sonra ise koyun geliyor. Bereketli Hilal bölgesi ise sığır için iyi bir yayılma alanı. Ancak M.Ö. 6000'de sığır evcilleştiriliyor. En son da domuz evcilleştirilen hayvanlar arasında. Bütün bu bilgilere rağmen yine de bu devasa yapının yapılış süreci ve yapanlar hakkında çok az şey biliyoruz. Haklısın, spekülasyon yapmaya çok uygun. Evet gerçekten öyle. Bu yapıyı inşa edenler uzaylılar mı acaba diyerek düşünmeye başladım.